Herkese merhabalar, ben Melisa. Bir kısmınızın Instagram'dan tanıdığı ismimle Clean Kitchen Journal. Havalar böyle birazcık serinlediğinde benim canım hemen şöyle güzel bir domates çorbası istiyor. Domatesin de daha tam mevsimi geçmiş değil. Ben böyle klasik usulde domates çorbası nasıl yapılıyor gerçekten bilmiyorum ama kendime göre bir metodum var. Birkaç yıldır hep öyle yapıyorum. Fırında böyle çok güzel bir şekilde domatesleri, kapya biberleri, soğan ve sarımsağı közlüyorum. Sonra yine çok kolay bir metodla onu çorbaya çeviriyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Bunun için ben Ayaş'tan gelen yerel domateslerimizi kullanacağım. Böyle bir 4 tane domates kullanmam yeterli oluyor. İç kabuklarını soymadan sadece şu işte orta kısmını çıkartarak böyle birazcık kabaca 4-5 parçaya böleceğim domateslerimi. Tek tek tepsime aktaracağım bunları. Benim için önemli olan bir şey mutfakta geçirdiğim sürenin gerçekten çok kısa olması. Gün içinde hepimiz bir sürü şeye koşturuyoruz. Onlara koşurken yani böyle uzun uzun yemek yapmakla vakit kaybetmek de istemiyoruz. Hem az vakit alan hem de böyle gerçekten çok lezzetli bir şeyler yapmak benim için çok önemli. Bu tarifte tam onlardan bir tanesi. Ay ben bunları kesmedim. Kesmeden attım. Olur böyle de olurdu. Ama şöyle birazcık küçülteyim. Şimdi sırada kapya biberlerim var. Bunları da çok kolayca şöyle başlarını kesiyorum. İçinde çok fazla çekirdeği yokmuş. Çekirdeği fazlaysa birazcık onları çıkartabilirsiniz. Bunları da şöyle birazcık parçalıyorum. Yani böyle aşağı yukarı aynı boyutlarda olmaları yeterli olur. Ki böyle işte aşağı yukarı aynı sürelerde pişsinler diye. Soğanı da şöyle hızlıca kabuklarını soyacağım. Bunu da hızlıca şöyle, bunları birazcık daha küçülteyim. Soğanlar biraz daha geç pişebiliyor çünkü. Soğanları şöyle parçalara ayırarak domates ve kapya biberlerin üstüne atıyorum. Sarımsaklarımı da hiçbir şey yapmayacağım. Sadece eziyorum. Şöyle kabuğundan ayırıyorum. Attım. Bu kadar. Ezledim tekrar. Ay şu an göz yanma update'i geldi. Soğandan. O kadar da üzmüyor. Sebzelerimin üstüne şöyle güzel bir 2 yemek kaşığı kadar ama yani çok katı olmak zorunda değilsiniz burada. Yaklaşık bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Gözüme yeterli geldiği noktada ben bırakacağım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Güzel bir miktar karabiber. Bunu da aslında ne kadar acı seviyorsanız, karabiberini ne kadar seviyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Birazcık da bunu biraz acılaştıracak ama şöyle bir peperoncino biberim var. Biraz da ondan koyacağım. Normal pul biber olabilir, toz biber kullanabilirsiniz veya hiçbir şey kullanmayabilirsiniz çok fazla acı olmasından hoşlanmazsanız domates çorbanızdan. Sebzeler hazır. Fırınımda daha önce 200 dereceye alt üst ızgara ayarında ısıtmıştım. Şimdi sebzeleri fırına göndereceğim ve bir 30 dakika kadar sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakacağım. Domates çorbasının yanına çok güzel bir tost hazırlayacağız. Tostun içine de bir pesto sos yapacağız. Bu arada tarife geçmeden önce şunu söyleyeyim. Biz pestoyu aslında bu fesleğen haliyle biliyoruz ama pesto aslında ezilmiş demek ve evinizdeki işte farklı yeşilliklerle, roka ile olur mesela, ıspanaklı olur. Farklı kuru yemişlerle, farklı peynirlerle, güçlü bir peynir kullandığınız sürece hazırlayabilirsiniz. Ben bugün fesleğen kullanıyorum. Kuru yemiş olarak dolmalık fıstık değil, kaju kullanacağım. Evinizde ceviz varsa ceviz olur, fıstık varsa fıstık olur. Parmesan peynirim var, sarımsağım ve zeytinyağım var. Bunların hepsini blender'a alacağım ve çekeceğim. Bu kadar basit. 1 bardak kadar taze fesleğenim var. Bunu blender'ıma alıyorum.
Zeytinyağı geliyor, dökmeden alabilirsem. Hayır, dökmedim. Yarım bardak kadar zeytinyağı koyuyorum. Bu arada tam malzeme detaylarını, miktarlarını videonun altına yazıyor olacağız. Parmesan peynirimiz var, rendelenmiş. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Çünkü parmesanda zaten tuz var, çok fazla eklememize gerek yok ama tadı da yerinde olsun istiyorum. Tuzumuzu da ekledik. Blenderımızı kapatıyoruz ve çekiyoruz ve pesto sosumuz hazır oluyor. Bu kadar yeterli. Hazırız. Yani gerçekten pesto sosu hazırlamak 3 dakikamızı bile almadı sanıyorum. Bir de bu arada bir tat kontrolü yapalım bakalım nasıl olmuş. Bayağı güzel. Çok güzel. Şimdi hemen sosumu şöyle güzel küçük bir kaseye aktarıyorum. Çorba olana kadar bir kenarda bizi beklesin. Tostumuza ekleyeceğiz sonra. Niye her şeyi sahipleniyorum gerçekten? Tostumuz, çorbamız. Rengi görüyor musunuz? Nefis. Pesto sosumuz hazır. Bunu şimdi şöyle bir kenara ayırıyoruz. Fırın süremiz devam ediyor domatesler için. O sırada biz ekiple şöyle güzel bir kahve içelim ve sosu kaşıklamamak için kendimizi zor tutalım. Fırın süresi doldu. Sebzeler pişti. Çok güzel görünüyorlar. Ben şimdi fırından çıkarıyorum ve tezgaha alıyorum. Çok kolayca 5 dakika içinde güzel bir çorbaya dönüştüreceğiz bunları. Şimdi hazır olan sebzeleri şöyle güzelce bir spatula kullanarak tencereye alacağım. Of, gerçekten yumuşacık, nefis oldular. Hiç böyle kabukları soymaya vesaire hiçbir şey yapmaya gerek yok burada. Ocağın altını yakıyorum ve içine şöyle bir çay bardağı kadar süt ekliyorum. Bunda krema da kullanabilirsiniz ama bence ekstra bir yağ faktörü eklemeye hiç gerek yok. Sütle de gayet güzel sonuç alınıyor. Şöyle birazcık karıştıracağım ve biraz fokurdamaya bırakacağım. O sırada biraz domatesleri ezebilirim kaşık yardımıyla. Sütü şimdi bir çay bardağı kadar ekledim. Blender'dan geçirirken şöyle bir bakacağım. Eğer kıvamı çok yoğun olacak olursa birazcık daha süt eklemesi yapabilirim. Bunu siz de tamamen kendi sevdiğiniz kıvama göre ayarlayabilirsiniz. Böyle hafif fokurdaması yeterli. Şimdi hemen altını kapatıyorum ve el blenderıyla bunu pürüzsüz bir hale getirene kadar birazcık bızıtlayacağım. Çorba şu an hazır. Tam olarak istediğim kıvamı aldı. Böyle ben birazcık çorbaya bulandım burada ama olsun. Bu lezzet için gerçekten değer. Şimdi şu blenderımdan bir kurtuluyorum. Güzelce tostu hazırlıyorum ve tadını çıkarıyoruz. Hemen şu pesto sosumuzdan ekmeğimin üzerine bolca koyuyorum. Şöyle iki tarafa da süreyim. Bu arada ekip inanılmaz beğendi pestoyu. Kaju da sanki ayrı güzel bir lezzet katmış, değil mi? Evet dediler. Bolca mozzarella'yı da yerleştiriyorum. Artık elimle de parçaladım çünkü sabrım taşıyor. Hemen yemek istiyorum bunu. Efsane bir şey oldu. Bunu şöyle şuraya koyuyorum.
Ve çorbamı servis ediyorum. Ya bu tek başına çok yeterli bir böyle akşam yemeği bence. Ya da böyle güzel bir öğle yemeği de olur. İnanılmaz bir şey. Daha fazla övecek miyim acaba? Ama yutkunuyorum. Üzerine ben biraz da şöyle yine taze çekilmiş karabiber ilavesi yapacağım. Tatma zamanı. Şöyle tostumu alıyor. İzninizle çorbama birazcık batırıyorum. Ah, çok güzel. İnanılmaz güzel. Yani bir kaşık da çorbadan alayım. Yani nefis. Tek tek bütün sebzelerin tatları bir arada, kıvamı ideal. Yanındaki tost zaten şahane. Pesto, mozzarella, domates suyumu. Bir şey söylememe gerek yok herhalde. Deneyecek herkese şimdiden afiyetler. Yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.